Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol kazançlar. Bir eğitim videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Maratoncsm.com Teknik Servis ve Eğitim Hizmetleri adına ben teknisyeniniz ve eğitmeniniz Hakan sevgili dostlar. Aramıza yeni katılanlar, bilmeyenler öğrenmiş olsunlar. Bu eğitim videomuzun konusu sevgili dostlar, kablolu kulaklık girişi nasıl değiştirilir sevgili dostlar. Anakarta monteli olan kablolu kulaklık girişlerinden bahsedeceğiz. Genetik yapısı itibariyle şu şekil gördüğünüz kablolu kulaklık girişini değiştireceğiz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi ıskartı da size göstereceğim. Nasıl yapılır, nelere dikkat edeceğiz, kolayı nedir, nasıl kolay bir şekilde yenisiyle değiştiririz. Aynı şekilde X anakartına diğer bir markadan alıp takabilir miyiz? Onlardan bahsedeceğiz. Ama öncesinde sevgili dostlar sizlerle bir konuyu, daha doğrusu bir sıkıntıya bir çözüm hakkında bilgi vermek istiyorum. Kanalımızın abonelerinden sevgili Seyit Ahmet Çevik'in bir sorusuyla sizlerle birlikteyiz. Okuyayım. Hakan Hocam emeğinize sağlık. Size bir sorum olacaktı. Note 12 Pro 4G cihaz kiminle konuşursa konuşsun karşı taraf hep kendi sesini duyuyor. Mikrofon değiştik, board değiştik, şase yapmasın diye bant attık, ekran çıtası değiştik, kasa değiştik ama bir türlü çözüm bulamadık. Ne yapabiliriz hocam diye bir soru sormuş. Benim de başıma gelmişti arkadaşlar. Xiaomi'nin bir telefonunda. Onun da çözümünü iki çeşit yolu var sevgili dostlar. Birincisi anakarta ses entegresini ve ses amplifikatörünü değiştirmek gerekebilir. Ama ondan öncesinde daha kolay bir çözümü var. Peki sıkıntı neden kaynaklanıyor? Önce onu bilmemiz gerekiyor. Örnek bir ekran çıtası elime aldım. Konuyla alakalı benzer zaten birbirinin hepsi aynısı. Ekran çıtasında şöyle göstereyim. Redmi Note 8 Pro'nun ekran çıtasını görüyoruz. Ve ekran çıtasının önünde ekran oluyor normalde. Sizinkinde de var zaten. Sevgili Seyit Ahmet Çevik'e izah edelim. Herkes faydalansın aynı zamanda. Haliyle şurada gördüğünüz üzere ahize, kulağımızdan ses duyduğumuz ahize olması gerekiyor. Ahizeniz var daha doğrusu sizde. Şu an bunda yok ama olayı anlamanız açısından söylüyorum. Ahizeden karşı tarafın sesi geliyor. Doğru mu? Normalde duyuyoruz. Ve bu ahizeden gelen ses anakartın, daha doğrusu ekran çıtasının bu gördüğünüz mevcut deliklerden, tamam mı? Ekranın altından doğru geçip ekran filminin de geçtiği deliği de görüyorsunuz. Aynı zamanda şurada bulunan buzzer'ın altındaki delikten bizim ağzımızın olduğu yerdeki alt mikrofona ulaşıyor. Haliyle kullanıcı, karşı taraf daha doğrusu yukarıdaki sesi bu delikleri kapatmazsak yukarıdaki sesi ta bu ekran arasından ve ekran çıtasının arasından gelip şuradan itibaren buraya ulaşıyor. Buradaki alt porttaki bulunan mikrofona ulaşıyor. Onu da şöyle yapacağız sevgili dostlar. Şu diğer elimde göstereceğim termal petler var. Bu petler normalde soğutma amaçlı kullanıyorum. Ama bazı durumda ise şu an örnekte olduğu gibi bir miktar kesik mikroskop altında göstereyim. Bir deliğin kapatmasını göstereceğim. Ve o delikleri o şekilde kapatarak aynı zamanda alt porttaki mikrofonun delik durumuna göre yakınlardaki delikleri kapatacağız sevgili dostlar. Şöyle görelim kasadaki. Şimdi burada kamera deliğimiz var. Kamerayı kapatamayız. Ses ahize deliğimiz var. Bunu da kapatamayız. Tamam mıyız? Ama diğer delikleri kapatacağız sevgili dostlar. Bir parça termal pet keseceğim. İster neşterle, ister makasla, istersen de elinle kopartarak koy. Devam edelim. Şöyle bir parça kestim. Tamam mı? Bunlar çeşitli kalınlıklarda. Şu an 0,5 milim olanla kullanıyorum. Buraya düzgünce kestin koydun. Kare veya dikdörtgen şeklinde deliği kapattın. Akabinde buradan film geçecek. Ekran filmi geçecek. Ekran filmini geçirdikten sonra üzerini
kapatmak zorundasın. Tamam mı? Sesi izole etmek zorundayız. Ona da aynı mantıkla yaptın ve bantla, kapton bantla kapatabilirsin. Esas mesele şuradaki buzzer'ın altındaki, tamam mı? Hoparlörün altındaki yeri kapatmak. Çünkü oradan doğru bizim mikrofonumuza ulaşıyor. Sıkıntı orada başlıyor. Ama yukarıdakilerden kafadan kesersek giderek zayıflatmış olacağız. Ahizeden gelen sesi ekranın arasından geçip aşağıya ulaşmasını engellemiş olacağız. Ama esas mesele şuradaki hoparlörün yani buzzer'ın oradaki deliği kapatmak arkadaşlar. Buzzer'ın oradaki deliği kapattın. Gelelim. Şöyle kapattık diyelim. Örnek olarak da üzerine kapton bantı da hadi yapıştırayım. Görmüş olalım. Gayet net ve açık bir şekilde izah etmiş olayım. Şimdi biraz da şurada makasımızı da aldık. Kestim. 0,5 milim buraya yeterli. İlla bunun olması şart değil termal soğutucunun. Yalnız oradan sesi iletmeyecek. Şimdi ben en güzel bunun faydasını gördüm. Şöyle kondurdum. Tamam. Sağlam bir şekilde sağını solunu kapatacak, örtecek şekilde, öpecek şekilde. Ve buradaki olay bitti. Bir de alt mikrofondaki şeyi izole edersen, bunun da bir şarj bordunu getireyim. Onu da o şekil görelim. Note 8 Pro'nun şarj bordunu getirdim arkadaşlar. Şöyle elime alayım. Bir bakıyorum. Örneğimiz burada. Gelelim şarj bordunu konduralım. Şarj bordunu kondurdum. Gördünüz mü? Bakın mikrofon burada, tamam mı? Bu mikrofonda buradan gelen sesi ekranın arasından geçip aldığı için bunu ne yapıyor? Karşı taraf kendi sesini tekrar duyuyor. Onu da ne yapacaksın? Yine aynı şekilde bir parça termal pet kopartayım. Ve şöyle mikrofonun üstünü kapat. Delik altta normalde, tamam mı? Yani mikrofonun ses alma deliği altta. Şöyle göstereyim. Bordun arka tarafında. Bunu da üstünü kapat. Veya da yakınını kapat. Tamam mı? Olayın bu şekilde sesi kesmiş olacaksın. Ve bunu ben üstünü örterek çözüyorum genel anlamda. Ama sizde ufak bir değişiklik gösterme ihtimali var. Eğer burada delik varsa deliği kapatma. Delik olmaz orada zaten. Mikrofonun ses alma deliği. Bunu da böyle kapatıp bu zaten bıraktığın yerde eziliyor. Hamur gibi bir şey zaten. Böylelikle çözümü bulabilirsin. Kimmiş? Seyit Ahmet Çevik. Güzel bir soruydu. Can sıkıcı bir durum. Bunu da böyle çözmüş olabilirsin kardeşim. Sorun çözülürse bana da bilgi ver. Ben de böyle çözüldü. Çözülmezse de çözülür %90. Ondan eminim. Ben çözdüm çünkü. Bu şekilde çözebilirsin. Konumuza geri döndük. Şimdi konumuz ne demiştik? Kablolu kulaklık girişi demiştik. Evet. Anakart tutucumuza takalım ve ıskartadan yapacağımız operasyona göre, çalışacağımız şekle göre arkadaşlar, şöyle anakart tutucuya rahat bir çalışma ortamı bırakacak şekilde anakart tutucuya montemizi yapalım arkadaşlar. Hazırlıyorum. Hazırız. Yani işimizi görür en azından. Şöyle görelim görselde de. Geldim. Şimdi bunları neye dikkat edeceğiz? Birincisi kaç bacaklı olduğuna dikkat edeceğiz sevgili dostlar. Yani data bacaklarından bahsediyorum. Kasaya tutturulan lehimli olan yerlerden bahsediyorum. 6 bacaklı varsa elinde ıskarta da aynısı. Oradan takarsın. Yoksa yine 6 bacaklı fakat dikkat edeceğimiz bir şey daha var.
Altı bacaklı olması önemli özellikle. Yerine uymaz en başta. Bir de şeyleri farklı. İletişim olayları farklı. Işığımızı da açalım. Bak, ucunda kamburu görüyor musun? Kavisli yatık duruyor. Yani şöyle yatık duruyor. Yatık yönüne de dikkat edeceğiz. İki tarafta 6 olabilir, 5 olabilir. Tamam mı? Bir tarafta 3, bir tarafta 2 olabilir. Ona dikkat et. Bir de şu kavisi. Niye? Bunun yine altı bacaklı bulursun ama kavisi öbür taraftandır. Yani şöylesine bakıyordur aslında. O zaman da sıkıntı yaşarsın. Niye? Telefona anakartı takamazsın. Öyle söyleyeyim. Olayımız bu şekilde. Geldik tekrardan. Şimdi işimiz havya, lehim, sıcak hava şeklinde devam edecek. 360 derecede standart benim makine orada bıraktığım için orada duruyor. Havyalarımızı açıyoruz. Baltamızı, sivri havyamızı açıyoruz. Gelelim kulaklığımızın olduğu yere geldik. Çalışma, elimizin çalışma şekline göre dışarıdan içeriye girecek şekilde yerimizi ayarlayalım. Şu an biraz fazla içeri almışız. Biraz daha dışarı alayım. Rahat çalışmak istiyorum. Her zaman rahat çalışmayı severim. Siz de rahat çalışmak zorundasınız. Şöyle, görüntü gayet güzel. Sizin ne gördüğünüzü de görüyorum. Yapacağımız işlem bu ayaklar fabrikasyon lehim. Fabrikasyon lehimler daha önce de bahsettiğim gibi zor sökülür. Fabrikasyon lehim yerine biz burada işimizi kolaylaştırmak için ayaklara lehim geçeceğiz. Peki hangi tarafından geçeceğiz? Dikkat edeceğimiz şey bunlar. Tekrardan sökmek zorundayız yine göstermek amaçlı. Şimdi diğer taraftan baktığımızda görelim. Görüntüyü bir netleyelim öncelikle anakartın. Diğer tarafından baktığımızda buradan yukarıdan aşağı bacakların lehim olması gereken yerlere giriş yaptığını görüyoruz. Haliyle buradan giriş yaptığımızda buradan ısıtırsak yukarıya doğru kaldırmamız gerekiyor. Diğer taraftan ısıtırsak aşağıya doğru düşmesini sağlayacağız. Gerek sıcak havayla gerek havya ile sökebiliriz. Her ikisini de göstermek istiyorum. Ben havya ile tercih ediyorum. İlk önce sıcak havayı görelim. Sonrasında da havya ile nasıl sökeriz onu göreceğiz. Ve bu konuyu da bilgisi zayıf olan, el becerisi zayıf olanlara paylaşmış olalım. Şimdi görüntüyü tekrardan netliyorum. Tamamdır. Şöyle bir tinerle temizleyelim öncelikle. Tamam. Şöyle bir çalışacağımız yeri bir temizleyelim. Kenarında yanacak, yırtılacak, eriyecek bir şey varsa ne yapacaksın? İzole edeceksin. Ben el becerime güvendiğim için izole etmiyorum. Çok zorlayacağını düşündüğüm bir şey varsa da izole ediyorum arkadaşlar. Nereye ne kadar ısı, sıcaklık, mesafe ayarını, el becerini ayarlarsan öyle bir karın ağrın olmayacak. Buradaki yapacağım mantık ilk önce havya ile göstereyim. Havya ile ne yapacağım onu göstereyim. Sivri havyamı aldım. Her zaman olduğu gibi limon tuzunu şöyle bir batırıyorum. Ucu parlasın istiyorum. Rahatça çalışacağız arkadaşlar. Hazır herhalde havyamız. Lehim telimi aldım. Geliyorum oraya flaksımızı dökeceğiz. Flaks olmadan iş yapamazsın. İlk önce flaks gelelim. Flaks. Hemen şuraya biraz lehim verelim. Verdim. Gördün mü? Kendi lehimimi aşılıyorum. Havyanın ucunu bükmüştük hatırlarsanız. Duruma göre kambur uçta kullanabilirsin işte böyle. Sivri yamultabilir, yamuğu sivriltebilirsin. Ve saf bakır ucumuzla devam edelim. Bir kere daha silelim. Şu havya sıcaklığımızı 370'e ayarlayalım. Ayarladık. En son biraz artırmışım bir yerde sıcaklığı fazla kullanmak istemişim artırmışım. Ondan hemen kararıyor. Sıcaklığınız genelde 360-370 o segmentte olması sizin işinizi rahatça yapmanızı sağlar arkadaşlar. Bazılarında fazlası gerekebiliyor. Lehimleri geçiyoruz. Şöyle hafiften de biraz daha çevirelim. Burada havayla söktüğün zaman sen bu konnektörü ısıtmak derdinde kalmayacağın için konnektör diyorum düzeltiyorum. Kablolu kulaklık girişimizi şöyle lehim ayaklarını kendi lehimimi aşılıyorum. Maksadım kolayca sökebilmek için yapıyorum bunu. Tamam. Evet, burası hazır.
Şimdi bu arada plastik aksamlara geçiş yaptık. Plastik ve demir vesaire metal karışımı olan aksamlara geçiş yaptık. Bunlar kolay eriyebilirler arkadaşlar. Şimdi bunun bozuk olduğunu farz ediyoruz. Bunu patara çatara sökeriz ama esas mesele diğer anakarttan sağlam söküp alıp bunu aktarmak. İşte şu an sökmesini öğreniyorsun. Aynı zamanda da takmasını göreceksin zaten. Veya sıfırını almak durumundasın. Seçenek senin. Şu an ıskartadan hep alıp geri dönüşüm yapmış olduğumuzu farz edelim. Şimdi ne görüyoruz? Orası öyle, orası öyle. Havyamızın oraya bakalım. Şöyle baltamızın giriş durumu nasıl? Girer mi? Yoksa çok mu kalas kalıyor? Ona bakalım. Olmazsa nano havyayı da kullanabilirim. Veya sivri havyamızı kullanırız. Veya bunun için özel bir havya ucumuzu feda ederiz. Birazcık ucunu küt yaparız. Sivri havyamızı. Devam edelim. Mantık şu şekilde sevgili dostlar. Havyayla sökmede bununla yaparım ben büyük ihtimal. İlk önce ayakların üçünü de aynı anda ısıtman gerekiyor. Şu şekil. Ve aşağı düşmesini sağlıyorsun. Bir de üstten hafif bastırıyorsun. Abanma fazla. Biraz bu tarafını aşağı düşürdüm. Bak sağ taraf düştü. Şimdi diğer tarafı düşürmek istiyorum. Devam edelim. Yine havya sığıyor. Gayet güzel. Havyanın sığmadığı durumda da sıcak havayı kullanabilirsin. Şöyle. Tamam mı? Aşağı çöküyor farkındaysan. Ve plastiğimiz hiç zarar görmeden biraz o tarafını biraz o taraftaki ayağını ısıta 370 derecede yapıyorum şu anda. Aşağıya düşüyor. Ve boşa çıkacak haliyle. Ve çıktı. Çıkmak üzere hatta ve düştü. Gördün mü? Tamam. Alttan konnektörümüzü bir alalım. Kulaklık girişimizi alalım. Bu da konnektör değil gerçi de. Görüyorsunuz zaten ne yaptığımı. Şimdi söktüğümüz parçayı bir görelim. Parçamız burada. Gayet sağlıklı. Şimdi şöyle bir yıkayalım. Devam edelim. Devam edelim. Artık bu malzememizi aldık. Yani hurdadan sağlam bir şekilde aldık. Diğer anakarttaki bozuğu söktük attık. Artık yerini hazırlayalım sevgili dostlar. Görüntüyü tekrar netleyelim. Ne yapacağız? Oradaki lehimi temizleyip delikleri boşa çıkaracağız. İlk önce yapmamız gereken bu. Yine baltamı aldım. Savaş baltalarımızı aldık. Balta havyamızı aldık. Ucunu tekrar limona sıktım. Anlık temizlik. Ve gelelim temizleme işlemine. Yan keskimizde temizleme telimizin ucunu keselim. Kestik. Operasyona devam ediyoruz. Ve flaks dökelim. Biraz daha flaksımız bol olsun. Temizliğini yapacağız sadece. Hepsi bu. Isınsın. Görüyorsun. Netliği biraz daha netleyelim. Tamam. Dikkat edeceğiz. Şey, bak şunun kenarında bir telin açılma şeyi var. Şöyle kenardaki malzemelere zarar verir diye bu telin ucunu tekrar keseceksin. Orada bir şey sıcak şu anda. O tel. O da sıcak. Peki oradan nasıl kurtarabiliriz durumu? Bu sefer telimizi hafif çapraz keseriz. Kestim şu anda. Göreceğiz. Gördün mü? Hafif yamuk kestim. Şöyle operasyona devam ediyoruz. Burayı açtık. Tekrardan şimdi öbür tarafı da aynı şekilde temizleyelim. İstediğin gibi oynarsın. Zevk senin. Hep havluyu böyle kullanmak zorunda değilsin. Böyle de kullanabilirsin. Duruma göre, yerine göre, tamam mı? Mümkün olduğunca anakartı o yana bu yana aktarıp çevirmemek için elimizin el becerisini kuvvetlendireceğiz. Bu da neyle oluyor? Defalarca antrenmanla oluyor. Neyi gözü kapalı
yapamıyorsan onun antrenmanını yapacaksın. Gözü kapalı, yani gözünü kapatmayacaksın ama gözü kapalı yapacak seviyede alıştığında o zaman tamamdır. Sen oradaki ilgili yaptığın şeye olgunluğa ulaşmışsındır. O zaman antrenman yapmana gerek kalmıyor. Gördün mü? Hazır. Bak. Tamam. Şimdi devam edelim. Yıkayalım. Artık anakartı çıkarmak zorundayız. Ters çevireceğiz. Çünkü alttan yukarı takamayacağımız için bu arka taraftan takılmıştı. Alt şöyle. Alt taraftan. Öbür taraftan giydireceğiz diyelim. Temizliğimi yapıyorum. Artık anakartı ters çevirip öbür tarafına varsa lehim kalıntısı falan onu yok edeceğiz. Ve hazırsa işlemi yapacağız. Görelim. Diğer tarafından görelim. Şu an diğer taraftan görüyoruz. Yıkayalım. Tamam. Diğer tarafımız da şu an tertemiz. Artık yukarıdan aşağı kulaklık girişimizi monte edeceğiz sevgili dostlar. Bu dediğim gibi şekli şemalı ufak tefek farklılık gösterir ama hepsi bu şekilde tertemiz yapabilirsin. Deliklerini oturtturuyorum. Ve girmiyor. Neden girmiyor? Bir bakalım. Şöyle. Şuraya bak. Şimdi buraya bak. Gördün mü? Şu ayaklarda lehim kalıntısı kaldı. Onu oradan almak durumundayız. Şöyle üstüne bir ağırlık koydum hafiften. Rahatça alabileceğim şekilde. Şurada bir tane, şurada bir tane ve şöyle göstereyim. 1, 2, 3 yerde veya 4 yerde lehim kalıntısı kalmış. O lehim kalıntısını ne yapacağız? Aynı emme teliyle alalım. Rahat girmesi için. Şöyle yapalım. Bir tane kılıtıyı araya ünlü olmaya çalışıyor. Onu da aldık orada. Geldim. Şöyle. Flaksımızı koyalım. Tamam. Yine baltayla ve temizleme telimizi değdirmek suretiyle işte böyle ufak tefek yerlerde kimi zaman ufak ve dar tel kullanman gerekiyor. İşte dar tel kullanman gereken yerden bir tanesi de burası. Deminki geniş bir teldi. Şimdi dar bir tel aldım. Temizleme teli aldım. Görelim. Malzememiz şurada. Flaksı bak teline de flaks süreceksin rahat alsın diye, emsin diye. Şöyle dokun. Şu an oradaki şeyi böyle temizleyebilirsin. Evet almış. Telimizde görüyoruz. Şöyle dokunalım. Telimiz sıcak ve aldı. Diğer tarafını çevirelim. Şuradaki elimi de alalım. Almak zorunda değilsin. Diğer bir seçeneğin ne vardı? Sıcak havayı verirdi. Yukarı o lehim oraya erir girerdi. Şu an ben sadece bir şey daha öğretmiş olmak için gösteriyorum. Ya bu da seçeneklerin arasında ama şöyle bazen böyle bir durumda karşılaşabiliyoruz. O bize lazım. Gördün mü? Tertemiz oldu ayaklar. Herhangi bir şöyle yakınlaşayım. Lehim olayı yok. Işığı da açalım. Tamam. Artık geri gelelim. Tekrar uzaklaştık. Görüntüyü netledik. Şöyle. Montajımızı yapalım. Yönüne dikkat ettiydik ve gördüğün gibi çukurlara lüp diye girdi. Gayet güzel. Sadece lehim yapacağız. Hepsi bu kadar. Yapalım. Flaksımızı dökelim ayaklara. En temiz, en zarar vermeden bu şekilde kulaklığı, kablolu kulaklık girişini değişebilirsin. Şimdi sivri avyamı aldım. Baltayla işimiz bitti. Sivri avya bizim işimizi görecek. Gayet güzel olacak. Şöyle yan çevirelim rahat rahat. Elimizi kollaya, kolumuzu sallaya sallaya işimizi yapalım. Bir tane şuradan verelim. Şöyle değdiriyorum. Bak.
Şöyle komple kapatma. Şöyle hafif yarısından değdir. Telini bu ikisinin arasına ver. Bitti. Gördün mü? Biraz da ışığı açayım. Şöyle. Hı. Aynı mantıklı bütün ayakları yapalım. Biraz ortadan ver. Şöyle bir dokun. Bak. Şu ikisinin arasına. Diyelim o kaçırdım. Bir şeyler oldu. Az bir geniş öptür. Şöyle verelim. Oynayabilirsin. Şöyle düzleyebilirsin. Burada yan malzemeler değmemeye dikkat et. Çünkü havyan sıcak, tamam mı? Haliyle sıkıntı yapacak. Aynı mantıkla devam edelim. Şöyle verdim ve ısındı. Telimi çektim. Gördün mü? Şunu biraz ufak bir çirkin oldu ama önemli değil. Yakışıklı çevirebilirsin. Önemli, bu zaten içeride kalıyor. Gözükmüyor aynı zamanda. Oradaki bağlantıyı sağlamış olman kafidir. Geldim. Devam ediyorum. Öpsün, ısınıyor. Hem karşı taraf ısınıyor. Biraz bekleyeceksin burada normalde. Ondan oldu öbür taraftaki ufak bir hata. Çektim, bitti. Bak. 3-5 saniye bekle. Hem zemin hem şu sarı ayaklar ısınsın. Artı teli vermen yeterli. Mantığı anla. Verdim, gitti. Gördün. Nefis bir şekilde oldu. Yıkayalım. Önlü arkalı. Bak şimdi oradaki o çirkin, yani benim hoşuma gitmedi daha doğrusu. İşini yapar, hiçbir sorun olmaz. Ne yapacağım? Hareketi gör şimdi. Üstüne de flux tak. Sıcak hava artı havyayı değdiriyor. İkisi beraber. O zaman yakışıklı bir lehime dönüşecek. Yani yaptığımız işe makyaj da yapabiliriz. Makyaj olayını şu an görüyorsun. Şöyle sıcak hava artı havya. Gördün mü? Ah. Durumu kurtardın, gitti. Hiçbir sıkıntı yok. Fazlası var, eksiği yok hatta. Devam edelim. Şimdi bunu işi bitti. İçini dışını yıkadın. Artık takabilirsin. Yani anakartın montajını yapabilirsin. Şimdi de şeyi görelim. Sıcak hava ile sökmesini, takmasını görelim. Sıcak havayla görüntüye geldik. Biraz uzaklaşalım. Yine flux dökeceksin. Kendi lehimini aşılayacaksın. Kestirmeden gidelim. Kendi lehimini aşılayacaksın. Bu sefer bak burada öbür tarafından aşağı düşürmüştük. Buradan da yukarı kaldıracağız. Peki nasıl alacağız? Görelim hemen. Flux'ı basıyorsun. Lehim olan yerlere basıyorsun. Artı plastik aksamlarda o çalıştığın an konnektör olur, başka bir şey olur. Plastiğin üstüne de flux veriyorsun. Plastiğin erimesini istemiyorsan üzerine flux dökeceksin. Devam edelim. Rüzgarımız 4. Peki ne yapmam gerekiyor? Şöyle yan görelim. Görüntüye gel. Geldik. Netlik durumu. Tamamdır. Işık şöyle daha rahat görebilirsiniz. Tamam. Lehim ayakları kenarda malum. 3 bu tarafta, 3 bu tarafta. Haliyle biz kenarları ısıtmamız gerekiyor. Buna sıcak mümkün olduğunca az çarptırmamız gerekiyor. Peki ben buraya doğru mu tutuyorum? Hayır, buna doğru tutmuyorum. Şu kenara doğru tutuyorum aslında. Yer ısınsın istiyorum. Tamam mı? Şöyle. U harfi yapıyorum. Hafif elim yatık. Yatık tutuyorum. Hava buradan çarpıp dışarı gitsin. Maksadım o. Sağ tarafa. Şöyle. Lehimlerin parladığında da yoklama yapacağız. Yani kontrol edeceğiz yeri verilmediğini. Tazik biraz daha fazla vermem lazım. 4.5'a getirdim. Uzaktan sizlere gösterebilmek için havayı uzaktan tutuyorum. O yüzden şöyle korkusuzca 360 derecede sakin, gayet rahat bir şekilde her tarafın eridiğini şu an görüyorum. Ufaktan yumuşadığını görüyorum en azından. Yoklayacağım, alttan dürtüyorum, oynuyor mu bakıyorum. Daha oynamıyor. Tamam mı? Kenarları ısıtıyoruz. Yeşil alanı ısıtıyoruz daha doğrusu. Şöyle yokluyorum. Zemin ısındıktan sonra artık o lehimler de erimiş oluyor. Yoklama yapıyorum. Kontrol ediyorum. Bak hareket ediyor. Şöyle.
Takipte kal. Burada malzememizi koruyan şey flaksın kendisi arkadaşlar. Ve elimizi oraya şey yapmamız. Neyi? İşte söktün, artık delikleri temizleyip geri takacaksın. Veya burada lehim var, tamam mı? Temizlemiyorum lehimleri. Lehimi geçtim. Bir de böyle görelim. Delikleri temizledim, öyle düşün. Kendi lehimini aşıladın. Artık deliklerde kendi lehimin var. Tamam mı? Flaks dök. Görelim. Şöyle. Düzledik. Kendi lehimimiz var. Tamam mı? Böyle oradaki fabrikasyon lehimi söktük attık. Kendi lehimizi verdik. Sadece ısıtıp oraya malı koyacağız. Gelelim. Şimdi orayı ısıtalım. Bu sefer 3,5 rüzgarında yapacağım. Cımbızımda malzemeyi tutuyorum. Kulaklığı tutuyorum. Pusuda bekliyorum kenarda şimdi. Yani hemen şuradayım. Ama buna hava çarpmıyor elimdeki malzemeye. Şöyle yapalım. Sadece erimesini bekleyeceğim ve üzerine oturtturacağım. Hepsi bu. Böyle de yapabilirsin. Ama işte yan malzemenin ısınmasını istemediğim için havya ile yapıyorum. Herhangi bir risk almıyorum. Böyle çevirirken az elini mesela şuraya taktın. İşte onu takmamak için benim bahsettiğim yönergelere uygulamam ve dikkat etmen gerekiyor. Şöyle dibinde bekliyorum özellikle. Hazırlanıyorlar. Bunları da ısıtayım şöyle. Biraz daha hızlı hareket etmem. Biraz da taziyi uçurmam gerekiyor. Şimdi ısıt. Aynı anda soğumasına izin vermemek için hızlı hareket ediyoruz. U harfimiz yapılıyor. Devam et. Parlayacaklar. Şöyle gel, kondur. Tamam mı? Şimdi aynı harekete yine devam et. Şöyle ufaktan bastıracaksın eriyince. Çukurun içine girsin. Gördün mü? Giriş yapıyor. Şu taraf. Dikkat et. Bu taraf. Biraz o taraf, biraz o taraf. Flaksı eksik etme. Şöyle bas flaksı, acıma. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Yan tarafta. Şöyle bu taraftaki deliği, biraz da bu taraftakini. Zaten kendi lehimiz kolay eriyecek malum. Bahsetmiştik. Sonra içine giriş yapıyor. Biraz o taraf, biraz o taraf. Oturtalım. Biraz da bu taraf. Zaten varabileceği son noktaya geldiğinde daha gitmiyor. Ve montajı yapmış oluyorsun. Öyle söyleyeyim. Şu an daha başka bir yere gidemiyor. Yerleştirme tamam. Bekliyorsun artık havayı çektin. Kenarda başka bir yere tutuyorsun havaya. Gökyüzüne falan. Tavana doğru. Donmasını bekle. Dondu. Bak söndüler. Gördün. Çık dışarı artık bırakabilirsin. Sıcak havayla da bu şekilde montajını yapmış oldun. 5-10 saniye konuşurken geçti. Tinerini serp. Bir daha artık yıkayabilirsin. Teslimata. İçini dışını, deliğin içi de dahil yıkayacaksın bu arada anakartı çıkartıp. Montaj operasyonu tamam arkadaşlar. Hem havayla sökme takma hem sıcak havayla sökme takmayı görmüş ve göstermiş olduk. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.